Profiterol tadında, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, pastacı kreması dolgulu, dünyanın en kolay tatlısı milföy hamurundan profiterol tarifi. 2 adet milföy kullanacağız. Dilerseniz arttırıp azaltabilirsiniz. Milföyü 8 eşit parçaya bölelim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirelim. Altı da üstü de pişsin. Bu tatlıyı ben hazırlıyorum. Aysel'cim olsa bunun hamurunu, pastacı kremasını kendisi hazırlardı. Aysel Sultan'ın ellerine sağlık. Benim gibi hemen tatlı yemek istiyorsanız dünyanın en kolay tatlısı size göre. Pişen milföylerimizi soğuduktan sonra ikiye bölelim. Arasına pastacı kreması süreceğiz. Ben hazır almıştım ama siz dilerseniz evde en doğal yöntemiyle hazırlayabilirsiniz. Kanalımızda ev yapımı profiterol ve ekler tarifi mevcut. Aysel'in yemekleri, profiterol veya Aysel'in yemekleri ekler yazıp aratırsanız tarifleri bulabilirsiniz. Açıklamaya linkini de koyacağım. Hamurunu ve pastacı kremasını kendimiz hazırlayarak yaptık onları. Tereyağını suyla kaynatıp un ekleyerek hamur elde ettik. Soğuduktan sonra tek tek yumurta kırıp hamurumuzu krem şanti torbasına sıkıp sıkıp hazırladık. Krem şantili pastacı kreması yaptık. Şimdi bu milföylü tatlımızda dünyanın en kolay tatlısına hazır pastacı kremasını sütle pişirip tereyağı ekliyorum. Kıvamı bu şekilde oluyor. Ama üzerini kapattıktan sonra tekrar donuyor. Kullanmadan önce mikserin çırpıcı ucuyla 2 dakika çırpacağım. Üstü kaymak tutmasın diye streçle kapatıyorum. Bunu tüm muhallebi, soslarda uyguluyorum. Sürekli karıştırıp da soğutmama gerek kalmıyor. Streçi kapattığımda üzeri kaymak tutmuyor. Bizlere afiyet, size fikir olsun inşallah. Kullanacağımızda blenderla çırpacağım. Kullandığımız su bardağı ölçüsü 200 ml'lik bardak. Eski tip bardaklardan. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Çünkü deneyecek olanlar için herkes malzeme ve emek harcıyor. Hakka girmek istemeyiz. Tüm malzemelerimizi ve tariflerimizi bu şekilde veriyoruz. Ev yapımı çikolata sosu hazırlayacağım ama siz dilerseniz hazır çikolata sosu da pişirebilirsiniz. Çikolata sosu için yarım su bardağı su, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, silme katıyorum. 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı kakao ekleyip çırpalım. Orta ateşte kaynayıncaya kadar karıştıralım. Büngül büngül kaynadıktan sonra ocağı kapatalım. Gene aynı şekilde üzerine streç kapatıyorum. Videoyu beğenen elleriniz para gürüvesin. Bu şekilde pratik ve kolay oluyor. Ondan sonra kenara alıyoruz çikolata sosumuzu. Evde 2 tane milföy ve pastacı kreması vardı. Ben bu şekilde değerlendirmek istedim. Siz ölçüleri arttırıp veya azaltabilirsiniz. Gerçekten canınız profiterol istediğinde ama vaktiniz yoksa bu tarifi denerseniz gerçekten çok pratik ve lezzetli oluyor. Aynı profiterol tadında oluyor. Tabii ki de ev yapımını aratmaz ama bu da güzel oluyor bence. Bu şekilde değerlendireceğiz. Pastacı kremamızı ikiye böldüğümüz milföyün üzerine sürüyoruz. Diğer parçasını kapatıp bu şekilde tabağa diziyoruz. Üzerine çikolata sosu sürüp fındık serpelim. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı, toz Antep fıstığı da çok yakışır. Ama evde fındık vardı. Ben fındık serpmeyi tercih ettim. Siz Antep fıstığı da serpebilirsiniz. Gerek misafir sofralarına, gerek doğum günü masalarına çok yakışan bir tarif bence. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın streçle kapattığım için hiç kaymak tutmamış. Sanki yeni pişmiş gibi aynı kıvamda duruyor. Bu şekilde güzel oluyor. Tek tek milföylerimizin üzerine çikolata sosunu gezdirelim. Çok kapatmayalım ki milföyden olduğu gözüküyor şöyle. Normalde profiterolün üstüne tamamını kaplıyoruz biz ama bunda birazcık milföyler gözüksün diye tamamını kapatmadım. Bu sefer Aysel Ustam hazırlamadı, ben hazırladım. Aysel Ustam hazırlasaydı kendi hamuru kendi pişirirdi. Pastacı kremasını da kendisi yapardı. O tariflerimiz de mevcut.
göz gezdirirseniz çok seviniriz. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlara belirtmeyi unutmayın lütfen. Bizler de öğrenmiş oluruz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Burada çıtırtı sesini de duyun.